Selam dostlarım ve canlarım. Bugün Rick and Morty evrenindeki Jerry'nin biraz daha kafa yapısını, biraz daha felsefesi hakkında birkaç görüşümü anlatacağım size. Umarım bu videoyu biraz da olsun beğenir ve bildirim çubuğunu açarsınız. Başlarda Jerry'yi anlayabilmemiz için Jerry'nin bir yaşamını ufak bir şekilde özetleyelim isterseniz. Daha liseye gittiği yaşlarda, daha gençken Beth isminde güzel mi güzel, tatlı mı tatlı bir kızla karşılaşıyor ve o kıza aşık oluyor. Tabi burada şöyle bir olay var ki Jerry Beth'e aşık olduğu sıralarda hiç fark etmediği bir şekilde Rick'lerin kurbanı oluyor. Tabi nasıl Rick'lerin kurbanı oluyor diye düşünecek olursanız bildiğiniz gibi Rick'ler bütün evrenlerden ve bütün galaksilerden çoğalmış bir şekilde kendilerine kurdukları böyle kocaman bir şehirde yaşarken Rick'lerin yanında Morty'lerin de olması lazımdı ve Morty de biliyorsunuz ki Jerry ve Beth'in çocuğu. Ondan dolayı Rick'ler sürekli başka evrenlerden geldiği için Morty'lerin biraz daha fazla olması gerekiyordu. Ve arz talep meselesinden ötürü Jerry'ler ve Beth'leri birbirlerine aşık ettirip bu aşık ettirdikleri Jerry ve Beth'lerden oluşan Morty'leri Rick'lere yardımcı olabilmesi için sürekli getiriyorlardı. Ki dostumuz Jerry bunu hiç bilmeden Beth'e aşık olmuş en azından Rick'ler tarafından. Ondan sonra da Rick'lerin yaptığı bu aşk iksirleri sayesinde genç yaşta Beth'i hamile bırakmak zorunda kalmış. Ve hamile bıraktıktan sonra da kendisi daha ergen bir şekilde ne işi ne gücü ne de evi yokken koskocaman sorumluluğu sırtlayıp Beth'i tamamen kabullenip bir ev alıp o evde beraber yaşamaya karar verdiler ve o zamanlar tabi Summer daha yeni doğmuştu. Beth de direktmen liseden mezun olur olmaz tıp yerine çok basit bir şekilde hayvan tıbbına yönelip atları tedavi etmeye koyuldu. Ardından Jerry'nin okul kariyerine bakacak olursak Jerry bildiğiniz gibi çok böyle normalde özgüvenli ve popüler bir insan değil ama ergenlik yıllarında çok özgüvenli, bütün okulun böyle gıpta ettiği ve tamamen ayakları üzerinde duran bir baba yiğit ki kendisi hayattan böyle beklenmedik bir şey başına gelince var olan bütün özgüvenini yitirdi çünkü kendisi tam anlamıyla potansiyelini yerine getiremedi ve sürekli başarısız oldu dostlarım. Ardından bu başarısızlığından dolayı sürekli özgüveni yerlerde süründü ve hiçbir zaman ilerleyemedi. İlerlediği zaman da sürekli tökezledi. Ve kendisi bu evliliği devam ettirdiği sırada karısını ne kadar sevdiğini kendine söylese de bir yandan hayatına gerçekleştiremediği o potansiyeli, hayatında sürekli hedefleri ve sürekli hayallerini diri tutmaya çalışsa da yine de aile içerisinde gerek karısından gerek çocuğundan ve gerek de kayınpederinden gördüğü saygısızlık bir köşede dursun, hiçbir zaman gerçekleştiremediği o potansiyelin içinde yanması ise bir yerde dursun. Çünkü bildiğiniz gibi Jerry sadece başarısız bir adam değil. Jerry aynı zamanda bir aile babası ve aile babası olmak için tamamen kendi hayatını bir köşeye bırakmış bir insan. Ki şunu dediğinize eminim, bir bölümde Jerry ve Beth birlikte ayrılmışlardı ve Jerry'nin hayatı çok kötü gitmişti. Yani Jerry şimdi kendi yoluna giderse hayatı daha güzel mi olacak diye dediğinize eminim. Hayır dostlarım, öyle değil ama hatırlarsanız Rick and Morty'nin bir bölümünde Rick bir televizyonda diğer evrenlerdeki hallerini göstermişlerdi Jerry ve Beth'e. Jerry orada Beth'le hiç evlenmemiş, hiç çocuk sahibi olmamış. Bundan dolayı çok büyük bir film yıldızı olmuş, çok büyük paralar kazanmış ve hatta Leonardo DiCaprio'la beraber uyuşturucu bile kullanıyorlardı. Yani temelinde bazen hayatın içerisinde insanların başına bir şey gelir ve geldiği zaman bazen insanların potansiyeli, insanlar heba olduğunu düşündüğü için heba olur dostlarım. Ki hatırlarsanız Rick and Morty'nin birinci sezonunda dostlarım, Rick yaşadıkları evrende koskocaman bir salgın başlatmış ve bütün insanları canavara dönüştürmüştü. O esnada hatırlarsanız Jerry kendi potansiyelini aşıp çok daha güçlü bir adam olmuş ve baya o bütün mutasyon canlılarını tek tek öldürmeye başlamıştı. Yani burada şunu anlıyoruz ki eğer dostumuz Jerry'ye fırsat verilirse hayatını çok daha ileriye taşıyabilir ve çok daha potansiyelini güçlü bir şekilde ileriye götürüp daha fazla şey başarabilir. En azından benim kendi düşüncem böyle dostlarım. Evet dostlarım ve canlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bence Jerry istenildiği zaman çok daha fazlasını başarabilecek potansiyeli olan ama ailesinden dolayı bu potansiyeli hiçbir zaman göremeyen, görse de ayrı bir şeyler başaramayan bir adam.
bana göre. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.